Ayşegül hikayelerinin son versiyonu Ayşegül Atölye'de, The Aşkın Ağa burada ve sizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir projeyle geldim. Gördüğünüz gibi kalın bir kargo kutumuz var, silindir. Kargo kutusu ve kağıt hamuruyla yapacağım güzel bir tasarım oldu. Ben çok beğendim. Kağıt hamurunu bildiğiniz bir önceki videoda kağıt hamurunu ne zaman yaptığımı, nasıl koruduğumu söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum. Belki beni burada dinleyip fikir sahibi olmak isteyen olabilir. Bu kağıt hamurunu yaklaşık 3 ay önce, 3-4 ay önce yapmıştım. Hazırlamıştım. Buzdolabının arka tarafını dayalı bir şekilde beklettim. Yaklaşık dediğim gibi 3 ay kadar sağlamlığını korudu. Hiçbir şey olmamıştı arkadaşlar. O içindeki sadece tutkal parçaları. Onları elinize geldikçe alabilirsiniz. Güzel işlenen bir hamurumuz oldu. Bu aralar heykeltıraşlığa merak saldım. Ne yaptım bilemedim. Çok istedim böyle bir video yapmayı. İnşallah baş edebilirim. Bu videoyu yaparken bir sürü aksilik başıma geldi ama kameram bozuldu. Çektiğini zannettiğim bazı kısımları çekmediği için bazılarını eksik göstermek zorunda kalacağım ama sonuçta olayın nasıl meydana çıktığını görebileceksiniz. Fikir olacaktır size. Böyle şeyler yapmak istiyorsanız kağıt hamurunu da kullanabilirsiniz. Kil de kullanabilirsiniz. Polimer kil de evde yapıp kullanabilirsiniz. Bu yaptığımı bir yerde gördün mü derseniz aslında yok. Bu karton kutunun üstüne böyle şeyler yapanı çok görmedim. Çok değil, hiç görmedim. Karton kutudan bir sürü şey yapılıyor ancak bunun yapıldığını görmedim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak meydana. Evet, sprey boyayla kuruduktan sonra boyuyoruz. Ama ve lakin sakın siz bunu oda içerisinde denemeyin. Ben size göstermek için denedim. Kokusu kötü, yani etkilenebilirsiniz. Sonra dışarı çıkarıp orada boyadım. Bir. İkincisi, sakın benim yaptığım gibi şu anda size göstermek için yapıyorum. Çok yakından sprey boya yapılmaz. 15-20 santim geriden çapraz tutarak yapabilirsiniz. Daha güzel boyayacaktır materyalinizi. Ve gördüğünüz gibi meşhur boncuklarım yine sahnede. Evet, zamanında takı tasarım kursunda yaptığım boncuklar. Bunu bir yerde kullanmamıştım. Bir kazak üstüne aplike olsun diye yapılmış bir boncuk. Ama kullanamamıştım. Elimde kalmıştı. Ne yapacağız? Bu heykeli yaparken aklıma geldi. Evet. Burada kullanabilirdim bunu. Bakalım neresinde, nasıl kullanacağız bunu? O tüllerle beraber kazaklara dikiliyor. Siz eski kazaklarınızın üstünde bu tarz şeyler varsa sakın atmayın derim ben. Sökün, kenara koyun. Bir gün gelir lazım olur. İşte bunun gibi. Evet. Kullanmak istediğim yerlerini kestim. Neden silikonladım? Çünkü diktiğim için o dikişlerin atmamasını istiyorum. O yüzden silikonladığım yerden kestim. Makasla silikonun ortasından kestim. O zaman dikişleri atmadı. Şimdi gördüğünüz gibi tülleri istemiyorum. Görünsün istemiyorum. O yüzden silikonla katlayarak arka tarafta biriktirdim. Fazlalığını makasla kestim. Ve materyalimi hazırlıyorum. Dedim ya, bu videoyu yaparken bir sürü aksilik geldi başıma diye. Şu anda işten geldim. Koştur koştur bir yandan yemek, bir yandan videonun seslendirmesini yapıyorum. Bu video benim başıma çok iş açtı. Küpelerini de yerleştiriyorum.
Çok şık durdu küpeleri. Çok hoşuma gitti. Şimdi sıra geldi birkaç süs daha yapmaya. Bunlar kırtasiyelerde bulabileceğiniz basit tüyler. Tüm kırtasiyelerde vardır. Bir kırtasiyeci arkadaşım bana vermişti bunu. Fiyatını sorarsanız bilmiyorum. Hediye etmişti sağ olsun. Evet, bunları kafasının üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi kararı siz verin. Ben yaptım. Bu neye benzedi? Şimdi Afrikalı'ya mı benzedi yoksa Kızılderili'ye mi benzedi? Yorumlarda bir belirtir misiniz? Ben bu videoya ne isim koyayım? Kızılderili mi? Yoksa Afrikalı bir biblo mu yaptım? Obje mi yaptım? Ben ne yaptım Allah aşkına? Ben ne yaptım? Şimdi geliyoruz boyalarına. Savaş boyası diyebilirsiniz. Evet, savaş boyası yapıyoruz. Akrilik boya kullandım. Ben yeşil ve beyaz tercih ettim. Kırmızı ve beyaz da güzel olurdu. Evet, dikkatlice yapıyoruz. Kağıt hamuru olduğu için biraz boyayı da emiyor. Pürüzsüz bir yüzey olmadığı için böyle durdu. Ama bu benim ilk çalışmam. Bu tarz ilk çalışmam. Bakalım beğenecek misiniz? Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna tıklayın. Lütfen. Evet, birazcık doku vermeye çalıştım. Sarı yaldız boyayla doku verdim. Ve evet, videomun bana azizlik yaptığı kısma geldik. Bu objeyi tasarlarken tabii ki bu yaptığım işaret her yerde var. Ama bu tarz kutunun üzerine yapan yok. Yine Afrikalı desenler var içerisinde, evet. Biraz bölük pörçük gibi gözüküyor. Evet, dediğim gibi video bana azizlik, kameram bana azizlik yaptı. Uğradım onun azizliğine. Evet, gözünü de yerleştirerek gördüğünüz şekilde yapabilirsiniz. En kolay, en basit şekilde. Bunu herkes yapabilir aslında. Evet, bir şey teknik gerekmiyor. Ancak teknik gereken yerler var. Eğer bunun tekniğini bilen varsa ve izleyen varsa ne olur kusura bakmayın. Ben acemice ve amatörce bir iş yapmaya çalıştım. Amatör ruhlu bir kadınım ben. Evet, yaldız boyayla gene sprey boya ama ben bunu süngere bandırarak kapağını sıkarak yaptım. Onunla yapıyorum. Eskitme tarzı bir doku vermeye çalıştım. Bakalım çalıştığım şey oldu mu? Ne dersiniz? Sonuç bu. Sizce? Yorumlarda belirtin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bu çıkan diğer videolarımı da tıklarsanız çok güzel şeyler göreceğinizden emin olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.